Bakın özür dileyerek söylüyorum. Önce Ayasofya'ya girerler. Buradaki bakire rahibelerin hepsine tecavüz edilir. Buradaki bütün hazineler yağmalanır. Ben anlatmıyorum. O günkü Doğu Romalı, Bizanslı tarihçiler anlatıyorlar. Sağda soldaki manastırlardaki bütün o rahibeler getirilir. Buraya doldurulur. Kötü yola düşmüş kadınlar getirilir. Affedersiniz, burası genel eve çevrilir. Başlayabiliriz. Şimdi Ayasofya'da 1. Narteks'in içerisindeyiz. Girdik. Burası 1. Narteks. Yani Fatih'ten itibaren camiye çevrildiğinde buna ne deniyordu? Son cemaat yeri deniliyordu. Ve burada bakın devasa yeşil somaki mermerden bir lahit var. Bu bir Doğu Roma İmparatoriçesine ait lahit. Yani o günün Hristiyan bir Doğu Roma İmparatoriçesinin mezarı bu. Normalde bunlardan çok vardı. Nerede? Koca Mustafa Paşa Camii'nin bahçesinde 2 tane. Pantakrator Manastırı, Molla Zeyrek Camii'nin tam ortasında. İrene orada yatıyordu ya. Ve Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra yüzyıllar boyunca insanlar o camilerde, o avlularda, bu son cemaat yerinde namaz kıldılar ve bunları ellemediler. Olayı baştan anlatayım isterseniz. Bugün ne yazık ki Avrupa Fatih'in İstanbul'u fethini anlatırken hep bir yalana başvuruyorlar. Asarak, keserek, yağmalayarak, katliam yaparak İstanbul'a giren barbar Türkler diyorlar. Halbuki çok büyük yalanlar söylüyorlar. Bu yalanların neticesi ortadadır. 1204 yılını lütfen unutmayalım. 1204 Latin istilası. Katolik Avrupa 4. Haçlı Seferi için yola çıkar gemilerle. Yolları üzerinde dindaşları Hristiyan bir devlet vardır. Doğu Roma İmparatorluğu ikmal yapmak için Haliç'in ağzına gelirler. Ve tabi Doğu Roma, içeridekiler Ortodoks Hristiyan. Dışarıdan gelenler Katolik Hristiyan. Katolik Ortodoks birbirlerini sevmeseler de zincir açılır. Çünkü ortak düşman Müslümanlara gidiyor bunlar saldırmaya. Ve bunlar ikmal yapacaklardır. İstanbul'un o günkü Konstantinopolis'in güzelliğine dayanamazlar ve saldırırlar. Öyle bir saldırı olur ki İstanbul'u ele geçirirler. 57 yıl sürer. Latin istilası diyoruz biz buna. Katolik Avrupa yapar bunu. Fransızı vardır, Venedik'i vardır, Ceneviz'i vardır, Pizzalısı vardır. Bütün Katolik Avrupa vardır. Ve bu katliam öyle çirkindir ki bu katliamda onlar başta Ayasofya olmak üzere İstanbul'daki bütün dini mabetlere kulağınızın duyduğunda rahatsız olacağı en çirkin hakaretleri yaparlar. Bakın özür dileyerek söylüyorum. Önce Ayasofya'ya girerler. Buradaki bakire rahibelerin hepsine tecavüz edilir. Buradaki bütün hazineler yağmalanır. Ben anlatmıyorum. O günkü Doğu Romalı, Bizanslı tarihçiler anlatıyorlar. Sağda soldaki manastırlardaki bütün o rahibeler getirilir. Buraya doldurulur. Kötü yola düşmüş kadınlar getirilir. Affedersiniz, burası genel eve çevrilir. Papa her 3-4 yılda bir İstanbul'a gelip Ayasofya'yı geziyor ya. Papa buraya geldiğinde bizden biri ona rehberlik yapıyor. Rehberlik yapan bizden rehber kulağına eğilse dese ki Sayın Papa 1204'te burada neler yapıldığını hatırlıyor musunuz dese ne olur çok merak ediyorum. Herif herhalde kıpkırmızı olur yani. Hepsi biliyorlar. Diyor ki o Bizanslı tarihçi, o kötü yola düşmüş kadın herkes içki içiyordu, sarhoştu diyor. Ortalıkta ağlayanlar ve ambona çıktı diyor vaaz kürsüsüne. Ahlaksızca şarkılar söylüyordu diyor Ayasofya'nın içinde. Sarhoşça kendinden geçmiş bir Latin askeri hazineleri yığdıkları katır alayları sokmuşlar içeriye. Kılıcını aldı, katırların karınlarına sürdü, kesti yani. Kan deryasına döndü ortalık. Böyle böyle anlatıyorlar. İstanbul'daki bütün Ortodoks mabetler yağmalanır. Ve mesela Konstantin'in mezarı bugün nerede? Justinianus. Bu binayı yaptıran adamın mezarına ne oldu? Karısı Theodora'ya ne oldu? Bütün Ortodoks Hristiyan Roma İmparatoru ve İmparatoriçelerinin mezarları kiliselerin kriptalarında bu lahitlerin içindeydi. Bu lahitlerin kapaklarını açtılar. İçlerinden kemiklerini çıkardılar. Ateşlerde yaktılar. Kim yaptı bunu? Katolikler yaptı. Ortodokslara siz kafirsiniz dedikleri için. Fatih İstanbul'u fethettiğinde ne yaptı? Bu lahitler bizim camiye çevirdiğimiz o kilise binalarının ortalarında içine durdu. Bakın şu Ayasofya 1453'ten 1930'a kadar
5 vakit burada namaz kılındı. Kandil geceleri idrak edildi. Teravihler kılındı. Cumalar, bayramlar, şuralar doldu. Ve bu lahit burada hep durdu. Millet burada namaz kıldı. Namaz kıldı bu şekilde ya. Ve kimse bundan rahatsız olmadı. Gavurun mezarı demedi. Taşın Müslümanı gavur olmaz ki. İçlerini onlar boşalttılar. Onlar kemiklerini yaktı. Biz taşlarını bile ellemedik. Biz miyiz barbar, Katolik, Avrupa dünyası mı? İşte bunları yerinde görmek kesinlikle icap ediyor.